Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu az önce gördüğünüz YouTube beğenilerinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için öncelikle Pixel Lab ve PC Touch uygulamasını kullanacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Pixel Lab uygulamasını açıyoruz ve yazılarımızı ayarlıyoruz hızlı bir şekilde. Buradan yazımı ayarlarım ve fontumu da seçeyim. Bu fontu kullanacağım. Yazımızı büyütelim. Daha sonra ortalıyorum. Ve bunları kaydediyorum. Evet, şimdi bitirdik. Son olarak ne kaldı? Şuraya şöyle bir şey yazmak istiyorum. Evet, böyle bir şey de yazdım. Bunun yaz tipi farklı olacak. Evet, tamam. Bunu da ortalıyorum ve PC Touch uygulamasına geçebilirim artık. Şimdi PC Touch uygulamasını açtık ve boyutlarını aynen bu şekilde yapalım. Genişlik ve yüksekliğini. Daha sonra buradan yeni bir projemizi oluşturuyoruz. Buradan hemen size transparan bir şekilde geldi. Bunun rengini ben şuradan aynen böyle yapayım. Tamam, siyah. Ve artık yazılarımızı ayarlayabiliriz. Şuradan yazılarımızı seçelim, bir dakika. Bu şekilde yazımı seçtim. Daha sonra üstüne tıkladım ve buradan seçimimi yaptım. Buradan aynen bu şekilde olacak. Birazcık koyulaştırabilirim. Aynen yeter. Bu arada gradient renklerimizin ayarı şu şekilde olacak. Bu şekilde yapın dostlarım. Tamam, bunu onaylıyorum. Şimdi yeni bir katman oluşturuyorum ve katmanı rengini şuradan değiştiriyorum. Buradan neredeydi? Kırmızı. Daha sonra şurayı 81 yapıyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Daha sonra buradan seçiyorum yazımızı ve buraya kat yapıyorum. Kat yaptıktan sonra linear dotke yapıyorum ve bırakıyorum. Daha sonra şimdi bunu bulanıklaştırma yapacağız. 25'e getiriyoruz. Evet. Tamam. Buradan tekrar seçiyoruz ve buraya extract yapıp gördüğünüz gibi kenarlıkları tamamen seçtiğimiz yere göre silmiş oldu. Şimdi dostlarım, bunu bir öncelikle gizleyelim ve buraya yeni diğer yazımızı da ekleyelim hemen. Şuradan ekliyorum. Aynısını hızlı bir şekilde bunu da yapıyoruz. Evet dostlarım, artık yazılarımız bitmiştir. Yazılarımızı hallettik. Şimdi artık yavaş yavaş ayarlamaya başlayabiliriz. Yazılarımız şimdilik böyle bir gizli kalsın. Şuradan banner şablonumuzu buraya ekleyelim öncelikle ki hata yapmayalım. Banner şablonumuzu şuradan seçtik. Buraya böyle yapıyoruz. Biraz kısmı şöyle yapalım. Aynen, tam oturdu. Şimdi bunun altına artık eklemelerimizi yapalım. Öncelikle arka planımızı ekleyelim. Aynen bu şekilde oturdu. Tamam.
Şimdi ne yapıyoruz? Bunları buraya ekleyeceğiz. Son olarak bir tane daha vardı. Buydu galiba, evet. Bunu da ekleyelim. Bu şekilde yaptık, tamam. Aslında biraz aşağı inebilirim. Evet. Tamam, olur. Bunu sizce yapabiliriz. Aynen bu şekil. Bunu da eklemeyi unutmayalım. Bu şekilde ekliyorum. Daha sonra bunu bir tane daha kopyala yapıyorum. Ve transformdan, yani transferden yönünü de çeviriyoruz. Yönünü çevirdikten sonra aynen bu şekilde yapıyorum. Bu arada bunları şöyle birleştir yapalım. Linear dot yapın. Bunu da linear dot yapıyoruz. Evet, dostlarım, aynen bu şekilde. Daha sonra eklemelerimize daha devam edeceğiz. Şuradan başka ne vardı? Ee, Şuradan şöyle bir şey seçeceğiz, bir dakika. Tamam, bu şekilde oldu. Şimdi buraya karakterimizi ekleyelim. Tamamdır, bu şekilde oturdu. Şimdi şu şeyleri birleştirelim. Tamam, karakterimiz oturduysa karakterimizi artık buna birleştirebiliriz. Evet, tamam. Evet, şimdi buradan karakterimizi seçtik katman olarak. Buradan biraz büyütebiliriz. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunu şöyle ekleme yapalım. Yazılarımızı ayarlayacağız. Boyutunu küçültelim yazının. Aynen bu şekilde yapıyorum. Daha sonra diğer yazıyı da ekliyorum. Aynen bu şekilde yapıyorum. Şimdi yazılarımızı birleştiriyoruz. Şimdi gölge efekti verelim. Siyah bir gölge efekti olacak. Şöyle bir daha verelim. Evet, tamam, aynen bu şekilde yaptık. Şimdi ne kaldı? Son olarak ne kalmış, bir dakika. Buradan bunu ekleyebiliriz. Tamam. Daha sonra bunu bir daha kopyalayalım. Ve transformdan yönünü çeviriyoruz. Aynen bu şekilde yapıyorum. Son olarak bir de Instagram ve Facebook logoyu ekleyebiliriz. Daha sonra bu ikisini birleştiriyoruz. Boyutunu olarak küçültüyorum. Buraya ya da şuraya ekleyebilirsiniz. Kısaca size kalmış. Ben bu kısmı ekliyorum. Buraya sosyal medya hesaplarına girebiliyorum. Son olarak ne kaldı?
Son olarak 2 tane bir şey kaldı, doku ve yazı. Şu yazıyı ekleyecektim, bir dakika. Bu yazının rengini değiştirmeyeceğim bu arada. Aynı bu şekilde kalabilir. Şöyle küçülteyim, tamam. Bu şekilde yaptım. Bunun üstüne alıyorum. Aynen. Tekrar transformdan yerini ortalıyorum. Son olarak Instagram logolarının altına geliyoruz ve buraya doku ekleyeceğiz. Doku. Buradan dokumuzu hemen seçeyim. Aynen seçtim buradan dokumu. Şöyle büyütüyorum, bir dakika. Tamam. Ve ben bunu bir ekran yapayım, bakayım nasıl duracak. Güzel. Şimdi son olarak ne ekliyorduk? Önceki şunu bir birleştirelim ki yer kalmadı. O kadar ekleme yaptık. Şunları bir birleştiriyoruz. Daha sonra buraya dokunun altına şuradan bir efekt vardı. Aydınlık. Evet, bunu da ekleyelim ki güzel olsun. Güzel olsun, bizim olsun. Şöyle büyütebiliriz. Aynen bu şekil olabilir. Bunu şöyle nasıl gözüküyor? Bir dakika. Ya da şu şekil. Bence ya bu şekil yapalım ya da şu şekil yapalım. Biraz opaklığını kısabiliriz. Ben 70 civarı ayarlayayım. Evet, aynen videomuz bu şekildeydi. Verilen emeğe karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.